Apple'ın en ucuz ve en güncel telefonu olan iPhone SE 2022 neden satılmıyor? Neden kimse almak istemiyor? iPhone SE gerçekten kötü mü? Fiyatını hak etmiyor mu? Hepsine yakından bakacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıkçası iPhone SE serisi şu ana kadar hep oldukça sevilen ve fazlasıyla satan telefonlar diyebilirim. Ama iPhone SE 3 ile beraber bu durum biraz değişti. İsterseniz ilk olarak iPhone SE'yi detaylıca inceleyelim. Sonrasında değerlendirme bölümünde konuşacağız. Dış taraftan baktığımızda iPhone SE 3 kesinlikle iPhone SE 2'den en ufak bir fark barındırmıyor. Alt taraftaki Lightning portu, hoparlör, mikrofon ve ses kontrolcülerinin yeri dahi tamamen korunmuş durumda. Burada sadece kırmızı renkte biraz daha koyulaşmanın olduğunu belirteyim. Dostlar, özellikle Product Red, bu kırmızı renk gerçekten cihaza daha farklı bir hava katıyor. Hissiyat açısından da iPhone 13, 12 gibi üst seviye modellere kıyasla kesinlikle bir farkı bulunmuyor. Oldukça premium bir malzeme yapısı, aynı zamanda dayanıklı bir yapının olduğunu SE 2022 bize rahatlıkla hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 7.3 mm'lik kalınlık ve 144 gramlık ağırlığıyla tam olarak kuş gibi hafif diyebileceğim bir cihaz diyebilirim. Tek elle kullanıma oldukça müsait. Hem ekran boyutumuzun küçük olması hem de kasa boyutunun küçük olup hafif olması sebebiyle tek elle kullanımlarda elimizi yormuyor. Ön tarafta gerçekten çok kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. 2022 yılına kesinlikle uygun bir tasarım değil. Ancak Apple'ın bu klasik tasarımını seven bir kitle de var. Dostlar, şimdi size bu videonun sponsoru olan Hitpav içerik üretimi üzerine oldukça güzel bir yazılım diyebilirim. Aslında sadece içerik üretimi için değil, fotoğraf ve video ile ilgilenenler için de oldukça faydalı diyebilirim. Fotoğraf iyileştirici, video iyileştirici, filigran kaldırmaya yarayan pek çok farklı uygulaması bulunuyor. Düşük çözünürlüklü bir fotoğrafı yapay zeka desteğiyle çok daha iyi bir hale getirebilirken video tarafında da videolardaki ses bozulmalarını, kalite kayıplarını da hızlı bir şekilde düzeltebiliyor. Bunun haricinde yüksek çözünürlüklü, kaliteli ve yüksek boyutlu bir videoyu kalitesini bozmadan sıkıştırarak çok daha düşük boyutlu bir hale de getiriyor. Yapay zeka anlamında ciddi anlamda gelişmiş bir yazılım sistemi diyebiliriz. Sadece uygulama olarak değil, site üzerinden de hızlı bir şekilde arka plan değiştirme, videoyu kesip biçme, altyazı ekleme gibi işleri de herhangi bir uygulama indirmeden ücretsiz bir şekilde site içerisinden kullanabiliyoruz. Aşağıdaki açıklamalar kısmında bırakacağım linkten de Hitpav'ın tüm uygulamalarına ayrı ayrı bakabilirsiniz. Ekrandan bahsedersek 4.7 inç IPS LCD Retina bir panel bizleri karşılıyor. Bu ekran HD Plus çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu gibi gayet keskin bir piksel yoğunluğuyla gelirken renk başarımı tarafında da kesinlikle başarılı bir ekranla karşılaştığımızı belirtmem gerekiyor. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsaması bu ekranı öne çıkaran detaylardan diyebilirim. Bu ekran üzerinde herhangi bir şeyler izlerken veya bir oyun oynarken vermiş olduğu görsel deneyim emin olun HD Plus bir ekran gibi hissettirmeyecek seviyede. Ama bu noktada şunu net bir şekilde ayırmak gerekiyor. iPhone SE'nin ekranı kötü değil ama AMOLED, OLED tabanlı ekranlar kadar iyi bir deneyim de sunmuyor. Ama ortalama bir kullanıcıyı memnun edecek seviyede diyebilirim. Yonga seti tarafına baktığımız zaman bu telefonun bence en önemli geliştirmesi Yonga seti kısmında. Yani A15 Bionic Yongas'ını görürken bu Yonga setinde rakiplerinde bulunmayan 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka birimimizde bulunuyor. Özellikle bu sayede pil optimizasyonu ve kamera yetenekleri de bir kademe daha yukarı çıkıyor diyebiliriz. Oyun performansı olarak da bundan 2-3 yıl sonra da çıkabilecek olan yüksek grafikli oyunları 60 karede rahat rahat oynatabilecek seviyede. PUBG olsun, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar olsun, bu tarz oyunlarda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Ancak bence bu telefon oyun odaklı bir kullanım için alınmaz. Çünkü biraz da parmaklarınız büyükse ekran zaten küçük. Yani oyun oynarken seyir zevkini ve oynanışı ciddi anlamda bozuyor. Genel performans açısından da bu cihaz sizi her anlamda fazlasıyla memnun edecektir. Zaten piyasada alabileceğiniz en güçlü ve en küçük telefonda diyebilirim. RAM tarafında da 4 GB RAM, 64'ten 256 GB'a kadar depolama seçeneklerimiz bulunuyor. Donanımdan kamera tarafına geçtiğimizde arka
arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamera 12 megapiksel f1.8 diyaframlı optik imaj sabitleyicisini barındıran, fiyatına göre gayet güzel bir kameranın kullanıldığını belirteyim. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak tabii ki iPhone 13 kadar olmasa da kendi fiyat aralığında en iyilerden diyebilirim. Smart HDR4 ve Deep Fusion gibi yeni eklenen yeteneklerle beraber iPhone SE 2020'den özellikle yüksek dinamik aralık konusunda daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Buradaki farklar genel bir kullanıcının günlük hayatını çok etkileyecek düzeyde değil. Yani SE 2020 kullanıcısıysanız aradaki kamera iyileştirmesi sizi çok fazla etkilemeyecektir. Genel olarak ışık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda SE3 ile beraber güzel bir performans alabiliyoruz. Özellikle renklerin gerçekten çok doğal olması da öne çıkan detaylardan diyebilirim. Video tarafında da yine gayet başarılı. 4K 60 kareye kadar OIS ile beraber profesyonele yakın düzeyde herhangi bir titreme olmadan stabil videolar çekebiliyoruz. İçerik üretimi için de SE 2022 tercih edilebilecek modellerden diyebiliriz. Ancak ön kamera olarak maalesef ki herhangi bir geliştirme yok. 7 megapiksellik iPhone 8 kamerası aynen konulmuş durumda. Bence kamera tarafında bu cihaz başarılı işler çıkarıyor. En büyük eksiği kesinlikle ultra geniş açı lensinin olmaması. Geniş açılı fotoğraflar çekmek önceliğiniz değilse ana kamera olarak işinizi fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Kamera performansı genel olarak bu şekildeydi. Şimdi batarya tarafına baktığımız zaman bu seneki diğer iPhone modelleri gibi bu seride de bataryamız büyümüş durumda. 2018 mAh'lik bir batarya ve 20 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle beraber 30 dakikada %50 oranında, ortalama 1 saat 44 dakikada da tam olarak şarj edebiliyoruz. Batarya performansı SE 2020'ye göre gözle görülür şekilde iyileşmiş. Ortalamada 7 saate varan bir ekran süresini bu cihazda görebiliyoruz. Ama oyun odaklı bir kullanımda iPhone SE3'teki bu süreler 3 saatlere 3,5 saatlere kadar inebiliyor. Yine oyun odaklı bir kullanımda bataryanın günü hiçbir şekilde çıkarmayacağını söyleyebilirim. Bataryamızın büyümesi hem de işlemcimizin 5 nanometre olması ciddi artılardan diyebiliriz. Yine yoğun bir kullanıcının bir gününü çıkarmayacak ama SE 2020'ye kıyasla batarya akşama kadar rahatlıkla götürebilecek seviyede. Güvenlik kısmında bildiğiniz gibi klasik ikinci nesil Touch ID sensörümüz bulunuyor. Bu sensörde bir geliştirme yapılmış olmasa da ciddi anlamda çok stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını belirtmem gerekiyor. Hoparlör konusunda da iPhone SE3 stereo hoparlörlerle geliyor. Cihazımız ses yüksekliği olarak olsun, seslerdeki doygunluk seviyesi de gayet tatminkar. Uzun ömürlü kullanım hedefleyenler için de iPhone SE3'ün iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Uzun yıllar bu cihazla gerek yazılımsal gerekse performans açısından en ufak bir sorun yaşamayacaksınız. Bunun yanında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC teknolojisini desteklerken 5G desteği de cihazımızda mevcut. Güncellik açısından da donanımı ve 5G desteğiyle de öne çıkıyor. Şimdi son olarak fiyatını da ele alıp iPhone SE3 ile ilgili genel bir değerlendirme yapalım. iPhone SE'nin tercih edilmemesinin sebebi epey fazla. İlk olarak en büyük sebeplerden biri iPhone SE 2'den tasarım ve kamera anlamında herhangi bir fark barındırmaması. iPhone SE 1. nesil ile 2. nesil arasında çok büyük farklar varken iPhone SE 3 sanki bir ara model gibi kaldı. iPhone SE 2'den yalnızca batarya ve işlemci anlamında bir iyileştirme görüyoruz. Onun haricinde kamera tarafında yazılımsal bir iyileştirmeyi, yani Smart HDR4 özelliğini görsek de donanımsal bir geliştirme yok. Burada yine aynı sensör kullanılmış. Sadece düşük ışıkta biraz daha iyi fotoğraflar çekebiliyoruz. Bunun haricinde her şey aynı. Ön tarafta da iPhone 8'den kalma 7 megapiksellik kamera halen devam ediyor ve 4.7 inçlik kalın çerçeveli HD Plus ekranda korunmuş durumda. Bunları göz önüne aldığımızda 2022 yılında, hatta 2023'e girerken böyle bir ekran boyutu, böyle bir tasarım, böyle bir ön kamera Apple için bence çok da kabul edilebilir değil. Ek olarak önceki nesil SE modellerine göre fiyatı da arttı. Avrupa'da 430 euro, ülkemizde de 15.000 TL'den başlıyor. Bu fiyatlarıyla düşündüğüm zaman depolama alanı olarak da baz versiyonda 64 GB'ın sunulması da büyük bir dezavantaj diyebilirim. Çünkü bu telefonu aldığınızda depolama ile ilgili herhangi bir yükseltme yapamıyoruz. Uygulamalar, yazılım güncellemeleri veya biraz da oyun yüklediğiniz zaman 64 GB'lık depolama bence pek yeterli gelmeyecek.
görecektir. 128 GB'a çıktığımızda fiyat bayağı artıyor. Bence kesinlikle baz modeli olarak 128 ile başlaması gerekiyordu. 64 GB artık böyle güncel donanımlı bir telefonda kabul edilebilir değil. Batarya yönünde SE 2020'ye nazaran çok daha gelişmiş bir model. Deneyim olarak öyle bahsedildiği gibi 3-4 saat ekran süresi veren, yani bir günü çıkarmayan bir telefon değil. Bir günü tam anlamıyla çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Tabii ki telefonda çok fazla oyun oynuyorsanız bu batarya bir günü çıkarmayacaktır. Tek elle kullanıma çok uygun bir telefon diyebilirim. Çok akıcı, muazzam bir deneyim alabiliyoruz. iOS 15 ile çıkan yeni bir telefon olduğu için de en az iOS 21'e kadar güncelleme alacağını da belirteyim. Ama bir diğer handikapı da ikinci elde pek fazla rağbet görmüyor. Yani aldığınızda çok fazla değer kaybetmeden hızlı bir şekilde satabileceğiniz bir telefon değil. Yine de tüm bunlara rağmen Apple'ın klasik tasarımını sevip de batarya yönünde iyi bir cihaz isteyenler için, aynı zamanda uzun ömürlü 5-6 sene herhangi bir problem yaşamadan bir atom karınca almak istiyorsanız iPhone SE işinizi rahatlıkla görecektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce SE 2022 kötü bir tercih mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca iPhone 11 ile de karşılaştırma videosu bu ay içinde gelecek. Bana destek vermek, yeni videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.